Herkese merhaba. Umarım herkesin keyfi ve sağlığı yerindedir. Bu hafta hayatımızdaki bazı konuları toparlayacağız, sonuçlandıracağız. Fadime İpek Birel ben. Astroloji günlüğü olarak astrolojinin öngörülerini sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bu videoda 8-14 Ağustos 2022 arasındaki gökyüzü hareketlerinin burçlara etkilerini paylaşmaya çalışacağım. Bu haftanın en önemli konusu Kova burcunda gerçekleşecek dolunay olacak. 1 Şubat 2022'de yeni ay ile başlayan konular bu dolunayla sonuçlanacak. Burçlar kısmında detaylarını anlatacağım. Yeni ay ve dolunaylar 6 ayda bir aynı burç üzerinde olur. Yeni ay hangi burçta olursa 6 ay sonra aynı burçta dolunay gerçekleşir. 1 Şubat 2022'de Kova burcunda yeni ay gerçekleşmişti. Özellikle teknoloji, sosyal mecralar, sosyal alanlar, arkadaşlar, dostluklar, e-ticaret gibi alanlar, uzayla ilgili konular, ütopik hayaller, ütopik planlar, farklı kişiler, farklı olaylarla ilgili yenilikler karşımıza çıkmıştı. Şimdi bu konuları toparlamaya çalışacağız, sonuçlandıracağız. Bu haftaki dolunay sürecinde Satürn çok etkili olacak. Kuzey ay düğümü ve güney ay düğümü etkili olacak. Mars etkili olacak. Güneş etkili olacak. Bu planetlerin hepsi de sabit burçlar üzerinde olacağı için inatlaşmaları tetikleyecek, sabit fikirleri tetikleyecek, değişimleri kabul etmeyi zorlaştıracak. Konular hızla ve aniden gelişmek zorunda kalacak. Aniden ve hızla gelişen konuları kabul etmeliyiz. Yoksa psikolojik ve bedensel sağlık sorunları yaşayabiliriz. Bu hafta dolunaydan en çok etkilenen burçlar Kova burcu, Aslan burcu, Akrep burcu ve Boğa burcu olacak. Bu burçlar son 6 aydır hayatlarındaki köklü yenilikleri başlattılar. Eski konular kapandı. Şimdi bunların farkında olacaklar. Bunlarla ilgili farkındalıkları artacak. Geçmişteki 18 senenin kapanışı olacak. Birçok konu bitecek. Bu bitişleri kabullenmek zor olacak. Dolunay Kova burcunda olacağı için, Satürn etkisi olacağı için dolunay zamanında karamsarlık, kuşkular, kıskançlıklar daha fazla olabilir. Bu konuları biraz abartabiliriz. Zor bir hafta olacak. Öğrenmemiz gereken, ders almamız gereken konuları iyi anlamamız gerekiyor. Yoksa psikolojik sorunlar yaşanabilir. Dünyada, ülkemizde ve kişisel hayatımızda teknolojiyle, gelecekle ilgili konularda hayaller kurmak gerekiyor. Planlarla hayalleri birleştirmek gerekiyor. Detaylı plan yapmadan uzun vadeli hayaller kurmak gerekiyor. Bu hayaller gerçekleşmesi kolay olacak. Bu yüzden ritüellerde inanarak ve reel olarak düşünerek hayal kurmalıyız. Olmayacak diyeceğimiz her şeyin hayallerini kurabiliriz. Çünkü ütopik hayaller bile gerçekleşebilir. Zaten 2023'ten sonra olamaz dediğimiz bütün hayaller gerçekleşmesi kolay ve hızlı ve pratik olacak. Sene başından beri gündemde olan savaş konuları bu haftadan sonra daha da kızışacak. Ancak bu haftadan sonra İsrail daha fazla sahnede olacak. Bu dolunayla birlikte birçok ülkede taşlar yerinden oynayacak, lider değişimleri olacak, teknolojik konular, teknolojik alet ve sistemlerle ilgili ülkeler arasındaki savaşlar olacak. Bu hafta uzay, teknoloji sistemi, dijital para konularında birçok ülkede bazı kararlar alınabilir. Bu kararlar uygulanmaya başlanacak. Mars hala Boğa burcunda ilerliyor. Paranın, ekonominin, yemek sektörünün, sanat sektörünün, estetik ve güzellikle alanların, gayrimenkul alanlarının hala gündemde olduğu zamanları yaşıyoruz. Bu alanlarla ilgili dünyada, ülkemizde, kişisel hayatımızda bazı konular sonuçlanacak, ani gelişmeler yaşanabilir. Bu hafta teknoloji konularında yeni buluşlara hazır olmalıyız. Uzayla ilgili, ütopik konularla ilgili teknolojik alanlarda yeni ve farklı sistemlerin tamamlanması söz konusu. Rusya Ağustos sonuna kadar hem güçlü olacak hem de gücünü göstermek için mücadele edecek. Ukrayna topraklarında değişiklikler yaşanacak. Ukrayna'da yeni bir siyasal oluşum gerçekleşebilir. Ukrayna'da lider değiştirmek zorunda kalabilir. İsrail Ağustos sonuna kadar karışık bir süreç yaşayacak. Ülke içinde değişimler var. Dünyaya ben buradayım,
mesajını sürekli verecek, çok fazla gündeme gelecek, çok fazla konuşulacak. Çünkü İsrail topraklarında büyük değişimler yaşanacak. İsrail savaş nidaları atabilir. İsrail içinde ve dışında savaş konuları daha fazla gündeme gelebilir. Mayıs 2021'de yaşanan konular tekrar gündeme gelebilir. Bazı şeyler yaşanabilir. Ağustos sonuna kadar İsrail çok konuşacağız. Bu haftaki dolunay bu konuları daha fazla karşımıza çıkaracak. Almanya bu hafta çok konuşulacak. Siyasi değişimler olabilir. Ülke içinde değişimler çok fazla olacak. Diğer ülkelerle görüşmeler daha fazla yapılacak. Bu görüşmeler sonunda ilişkilerde büyük değişimler yaşanacak. Almanya'da liderlerle ilgili konular çok konuşulacak. Genç liderlerle ilgili konular gündeme gelecek. Almanya'da finansal krizler yaşanabilir. Ülke içinde ekonomideki önümüzdeki 9 senenin temelleri atılacak. Finansal konularda, teknoloji konularında ve ülke içindeki sistemler konusunda olacak bunlar. Para birimi ve resmi para birimi değişebilir. Hemen her videoda söylüyorum, Avrupa Birliği içinde değişimler yaşanacak. Aralık 2021'den beri değişimler olmaya başladı. Bu hafta Avrupa Birliği dağılmalar ve kendi içinde tartışmalar yaşanabilir. Eski ülkelerle olan ilişkiler tekrar gözden geçirilebilir. Bu hafta ikili görüşmeler çok fazla yapılacak. Yeni anlaşmalar yapılabilir. Avrupa Birliği ile ilgili değişimler Ekim ve Kasım ayında netleşecek. Satürn bu hafta retro halinde. Daha önceki videolarda çokça retroyu anlattım. Bir gezegen retro halinde ise yavaş ilerliyor demektir. Biz de o gezegenin etkileriyle ilgili konularda daha yavaş ilerlememiz gerekiyor. Bir de retro geçmiş demektir. Yani geçmişte yarım kalmış konular demektir. Retro yapan planetle ilgili konularda geçmişte eksik kalmış konular tekrar gündeme gelecek demektir. Satürn retro hali 5 Haziran'da başladı. 18 Ekim'e kadar devam edecek. Bu süre içinde biz de muhakemeler yapacağız. Sene başından beri öğrendiklerimiz, eğitildiklerimiz konusunda neler yaşadık bunları anlamaya çalışacağız. Satürn bizi hangi alanlarda eğitti, büyümemize neden oldu, farkındalığımızı artırdı. Bunları düşüneceğiz. Farkına varırsak, kabullenirsek büyümüş olacağız. Yeni öğretilere hazır olacağız. Bu şarkı kısmında detaylarını anlatacağım. Güneş Aslan Burcu'nda ilerliyor. Sanat, sanatçılar, çocuklar, sahneler, eğlence mekanları, gösteri alanlarıyla ilgili konular gündemde. Bu alanlarda bazı konular sonuçlanacak. Ego savaşları var. Lider konusundaki kişilerin egoları savaşacak. Venüs Yengeç Burcu'nda bu hafta aşk ilişkilerinde duygusallık çok fazla. Duygusal konularda daha anaç davranabiliriz. Aile ilişkilerini ön planda, ebeveynlerle ilgili duygusallık ön planda, aşk ilişkilerinde sağlam temellerde atılabilir. Yatırım yapmak isteyenler ev, arsa, gayrimenkul alanlarıyla ilgili konuları toparlayabilirler. Jüpiter Koç burcunda ve retro halinde bu hafta şanslı burçlar Koç burcu, Yay burcu, Aslan burcu, Yengeç burcu, Oğlak burcu ve Terazi burcu olacak. Şanslı olduğu alanlarda yavaş adımlar atmalılar. Plüto Oğlak burcunda ve retro halinde Nisan-Mayıs 2022'de hayatımızda deprem etkisi yaratan konuları muhakeme edeceğiz. Gizli kapaklı gelişen olaylar ortaya çıkacak. Bu konuları tamamen hayatımızdan gittiğini kabullenmeliyiz. Deprem yaşandı ve bitti. Her şey yandı, bitti. Retro zamanında bunu daha fazla düşüneceğiz. Bittiğini kabul edeceğiz, kabul etmeliyiz çünkü küllerimizden yeniden doğmaya başlayacağız. Para ve finans piyasalarında hafta ortasında teknolojik yatırım alanları zirve yapabilir, altın zirve yapabilir, yeraltı kaynakları zirve yapabilir. Önümüzdeki hafta para piyasalarında depremlere hazır olmalıyız. Ani ve beklenmedik çıkışlar da yaşanabilir. Eylül ayında astroloji derslerimiz başlıyor. 5 hafta süren eğitimlerimizde astrolojiyi pratik olarak öğrenmek için derslerimize katılabilirsiniz. Astrolojiye meraklı ve yetenekli olanlar için Astroloji ve Ben isimli kitabımı kesinlikle tavsiye ederim. Basit bir anlatımla astrolojiyi çok kolay anlayabileceğiniz bir kitap.
Biliyorsunuz teknoloji çağına geçiyoruz. Astrolojide teknoloji ve gelecekle alakalıdır. İlerleyen zamanlarda hayatınızı yönlendirmek için astrolojiye kesinlikle ihtiyaç duyacaksınız. Nasıl ki şimdilerde sosyal mecralar, teknolojik aletler hayatımızın bir parçası. Bunu daha önceden hayatına katanlar daha başarılı, astrolojiyi de öğrenenler daha başarılı olacak. Danışmanlıkla ilgili veya sormak istediğiniz konularla ilgili astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili imzalı olarak isterseniz kargo bilgilerinizi astrolojigünlüğü@gmail.com adresime yazarak sipariş verebilirsiniz. astrolojigünlüğü.com web sayfamdan da yine sipariş verebilirsiniz. Şimdi 8-14 Ağustos 2022 arasında gökyüzündeki transitlerin burçlar etkilerini paylaşacağım. Burçlara dair dakikalar aşağıda açıklamalar kısmında yazacağım. Dakikalara tıklayarak burçlarınıza daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Koç burcu olanlar 8-14 Ağustos haftası gökyüzü transitlerin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak duyuyor olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Bu hafta gündeminizde para konusu var. Parayla ilgili hızlı gelişmeler var. Beklediğiniz para elinize gelebilir. Elinize geçecek parayla yatırım yapın. Kazançlı çıkarsınız. Özellikle teknolojik yatırım alanlarını tercih edin. Çocuklarla ilgili konularda parayla ilgilenme var. Bu konularda hızlı adımlar atılabilir. Aşk ilişkinizle ilgili para konularında dikkatli olun. Aşk ilişkinizdeki kişiyle para ilişkisine girmeyin. Sene başından beri teknolojiyle daha fazla ilgilenmeye başladınız. Teknolojik aletleri daha fazla kullanmaya başladınız. Hayatınızdaki birikimleri teknolojiyle daha pratik hale getirdiniz. Hayatınızda hedeflediğiniz alanları teknolojiyle daha da hızlandırdınız. Şimdi bunlarla ilgili farkındalıklarınız daha da ortaya çıkacak. Teknolojiyle ilgili eksikliklerinizi tamamlamaya başlayacaksınız. Sene başından beri arkadaş konusunda şanslıydınız ancak arkadaş konusundaki karamsar düşünceleriniz, kuşkularınız oldu. Bu düşünceler nedeniyle arkadaşlarınızı sürekli sorguladınız. Şanslı olduğunuzu dahi göremediniz. Bu sene arkadaşlarınızdan neler öğrendiğinizi daha iyi anlayacaksınız. Geçen seneki ve bu sene başından beri geçen süreçte öğrendiklerinizi iyi anlarsanız arkadaşlarınızın değerini daha iyi anlayabilirsiniz. Sene başından beri sosyal mecralarla, sosyal alanlarda farkındalığınız artmaya başladı. Astroloji ile spiritüel alanlarla ilgili farkındalığınız artmaya başladı. Yeni arkadaşlar edindiniz, farklı kişilerle tanıştınız. Bunlar iş ve kariyerde size farklı tecrübeler kazandırdı. Bu hafta bunları daha fazla düşüneceksiniz. Bunlardan dersler çıkartmalısınız. Arkadaş ilişkilerinizde sonlanmalarda yaşanabilir. Sosyal mecralar, sosyal alanlara, spiritüel konulara, astrolojiye ilginiz değişmeye başladı. Bu alanlarla ilgili eski düşünceleriniz değişmeye başladı. Daha fazla zaman geçirmeye başladınız. Eskiden ilgilenmiyordunuz belki. Şimdi daha fazla bu alanlarla ilgilenmeye başladınız. Belki eğitimler aldınız. Bu hafta bunları daha fazla farkına varacaksınız. Farkındalığınız daha da öne çıkacak. Sahnelerle ilgili işleriniz varsa, topluluk önünde işleriniz varsa bu hafta bu işlerinizde güneş gibi parlayacaksınız, göz önünde olacaksınız. Bu hafta evinizle ilgili dekorasyon değişikliği de yapabilirsiniz. Bununla ilgili daha fazla para harcanabilir. Ev alma, ev satma, ev taşıma konuları gündeminizde ancak bunları tamamlamak için biraz daha bekleyeceksiniz. Bu hafta aşk konusu gündemimizde. Yeni aşk başlayabilir. Aşk ilişkinizde yeni kararlar var. Eski konularda toparlanacak. Son haftalarda çocuklarla ilgili konular daha fazla gündemimizdeydi. Bu haftada çocuklarla ilgili konularda güzel haberler var. Çocuklarla ilgili konuları görüşeceksiniz. Çocukların sağlık konusuna da dikkat edin. Bu hafta sağlıkla ilgili görüşmeler yapılabilir. Sağlık sektörü, kamu sektörü, hizmet sektörüyle ilgili alanlarda imzalar atılabilir. Sağlığınıza dikkat edin. Bağırsaklara özellikle dikkat edin. Bu haftanın şanslısı sizsiniz. Ancak şanslı olduğunuz alanları iyi anlamazsanız şansınızı küstürebilirsiniz. Karşınıza çıkan güzellikleri fark edin, kabul edin.
Doğum haritanızda 16-17 derece Koç burcu var ise para konusunda ani gelişmeler yaşayabilirsiniz. Daha dikkatli olun. Bu hafta para konusu daha fazla gündemimizde olacak. Zaten geçen seneden beri parayla ilgili düşünceleriniz değişti, yatırım planlarınız değişti. Artık farklı düşünmeye başladınız. Artık farklı alanlardan para kazanmaya başladınız. Bu haftada kazançlı olacaksınız. Bu hafta finans konularıyla ilgili görüşmeler daha fazla yapacaksınız. Günlük detaylara geçmeden önce astroloji derslerimiz Eylül ayında başlayacak. 5 hafta süren pratik olarak öğreneceğiniz derslerimize katılabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de astrolojinin temellerini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. İsme imzalı olarak isterseniz astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail ile sipariş verebilirsiniz. Hafta başında yurt dışı ile şehir dışı ile ilgili konular gündeme gelebilir. Beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Uzak yerlerle ilgili konular toparlanacak. Hafta başında eğitimle ilgili konular gündemde olacak. Eğitimle ilgili bazı konular sonuçlanabilir. Eğitimle ilgili konularda başarı var. Beklediğiniz sonuçlar alınabilir. Hafta ortasında iş, kariyer konularıyla ilgili konular tamamlanacak. Beklediğiniz haberleri alıp yeni bir işe de başlayabilirsiniz. İş görüşmeleri için hafta ortasına randevu verin. İş görüşmelerinde başarı var. Hafta ortasında sosyal mecralarda daha fazla zaman geçireceksiniz. Bu alanlardaki işlerinizde bazı konular sonuçlanabilir. Hafta sonunda arkadaşlarınızla ilişkilerinizde bazı sonuçlanmalar da yaşanabilir. Haftanın son gününde kendinizle zaman geçirin. Ruhsal olarak kendinizi yenilemeniz gerekiyor. Sanat veya sporla vakit geçirin. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Boğa burcu olanlar 8-14 Ağustos haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Sene başından beri iş hayatınızda yeni alanlar, yeni sistemler, yeni yöntemlerle yönetmeniz gerektiğini görmeye başladınız. İlk başlarda bunu kabullenmeniz zor oldu. Bunu erken fark ettiyseniz iş kariyer konusunda değişimleri kolayca tamamladınız. Ama fark edemediyseniz iş kariyer değişikliği konusunda zorlandınız. Eski sistem, eski yöntem ve eski iş alanlarınızda kalmak istediniz. Bu da sizi mutsuz etti. Bu hafta bunları daha fazla düşüneceksiniz. İş kariyerle ilgili yenilikleri kabullenmek zorunda kalacaksınız. Sene başından beri iş kariyerle ilgili karşınıza bazı zorluklar çıktı. Bu zorluklarla mücadele ettiğiniz, bu zorlukları iyi yönettiyseniz sizi başarıya götürdü. İş kariyerle ilgili uzun planlar yapmanız gerekiyordu. Çünkü iş kariyerle ilgili disiplinli ve planlı olmanız gerekiyordu. Bunları yaptıysanız başarılı oldunuz ama zorluklarda pes ettiyseniz iş ve kariyerle ilgili değişimler yapmak zorunda kaldınız. Şimdi bunları düşüneceksiniz. Hatalarınızı, kazandıklarınızı düşüneceksiniz. Bunlardan dersler çıkartacaksınız. Eski işinizle, kariyerinizdeki konularla tekrar karşınıza çıkabilir. Bence onlardan dersler çıkartıp onları geride bırakın. Çünkü artık yeni iş konuları gündemimizde olacak. Bunlara odaklanın. Evinizle ilgili, ailenizle ilgili konuları toparlayacaksınız. Ev alma, ev satma, ev taşıma konuları tamamlanabilir. Son haftalarda kardeşleriniz, akrabalarınız, komşularınızın duygusal hayatıyla ilgilenmeye başladınız. Onların duygusal hayatındaki değişimlerde onların yanında oldunuz. Bu haftada onların duygusal hayatlarıyla ilgileneceksiniz. Bazı konular tamamlanabilir. Bu hafta kardeşleriniz veya akrabalarınızdan para konusunda destek alabilirsiniz. Onlara parasal destek sağlayabilirsiniz. İletişim, medya, lojistik, pazarlama alanlarıyla ilgili konularda bu hafta görüşmeler yapabilirsiniz. Bu alanlarda daha fazla para kazanılabilir. Yeni aşk arayanlar, kardeşleriniz, akrabalarınız veya yakın çevrenizdeki kişiler sizi yeni biriyle tanıştırabilir. Temeli sağlam bir aşk başlayabilir.
Son haftalarda hayatınız o kadar hızlı akmaya başladı ki başınız döndü diyebilirim. Bu hafta yine hızlı adımlar atılacak. Ancak bu hafta biraz daha sakin olacaksınız, olmalısınız. Böylece işlerinizi daha kolay toparlayabilirsiniz. Kendinizi frenlemeyi de öğrenin. İş, kariyer ve eğitimle ilgili konularda değişiklikleri yapabilirsiniz. İş değiştirebilir, işten ayrılabilir, işinizi değiştirebilir, işte terfi alabilirsiniz. Bu hafta bunlar hızla tamamlanacak. Evliliğinizle ilgili, ilişkinizle ilgili konulardaki hızlı adımlar atılabilir. Daha sakin olursanız daha mantıklı kararlar alabilirsiniz. Evlilik planı olanlar organizasyonlarınızı yapın. Bu evlilik uzun sürecek bir evlilik olacak. Evliliğinde sorun yaşayanlar, ilişkinizde sorun yaşıyorsanız hızlı kararlarla ilişkinizi bitirebilirsiniz. Bence ortamdan uzaklaşın, bir düşünün ve sonrasında daha mantıklı kararlar alabilirsiniz. Hızlı kararlar sorunu büyütebilir. Bu hafta hayatınızda deprem etkisi yaratacak büyük değişimler olabilir. Aniden gelişen bu konular psikolojinizi etkileyebilir. Özellikle iş ve aile hayatında ani değişimlere hazır olun. Doğum haritanızda 8 derece boğa burcu var ise psikolojik olarak sorun yaşayabilirsiniz. Spor yapmak, mistik konularla ilgilenmek size iyi gelecek. Mars burcu veya Satürn burcu, boğa burcu ise iş, kariyer ve eğitim konularında yoğun olacaksınız. Bu alanlardaki konuları toparlamak kolay olacak. Değişiklikler tamamlanabilir. Günlük detaylara geçmeden önce astroloji derslerimiz Eylül ayında başlayacak. 5 hafta süren pratik olarak öğreneceğimiz derslerimize katılabilirsiniz. Hafta başında borç alacak konularla ilgilenme var. Banka işlemleriyle yoğunluk var. Hafta ortasında eğitimle ilgili konularda başarı var. Beklediğiniz konular sonuçlanabilir. Hafta ortasında uzun yolculuklar var. Partnerinizle birlikte uzun yolculuklar yapılabilir. Hafta ortasında iş, kariyerle ilgili konularda yoğunluk var. İşlerinizle ilgili bazı konular sonuçlanacak. İş görüşmeleri için hafta ortasına randevu verebilirsiniz. Bu görüşmelerde bazı konularla ilgili sonuçlar alınacak. Haftanın son gününde sosyal mecralarda vakit geçirebilirsiniz. Yorgunluk atabilirsiniz. Arkadaşlarınızla ilgili konularda sonuçlanabilir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, ikizler burcu olanlar 8-14 Ağustos haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Bu hafta daha çok eğitim konularına odaklanacaksınız. Sene başından beri eğitimle ilgili hayatınızda yenilikler yapmanız gerektiğini anladınız. Yeni başlangıçlar yapmanız gerektiğini anladınız. Daha önceki alanlardan farklı bir eğitim alanı almanız gerektiğini anladınız. Bu hafta eski eğitim konuları geride kalacak. Yeni eğitim konularıyla ilgileneceksiniz. Eğitim konuları sonuçlanacak. Eğitim, yurt dışı, şehir dışı ile ilgili konulardan disiplinli ve planlı olun. Yoksa psikolojinizi bozacak durumlarla karşılaşabilirsiniz. Son haftalarda kardeşleriniz, akrabalarınız, komşularınızla daha fazla zaman geçirmeye başladınız. Bu haftada onlarla ilgili konular var. Onlarla ilgilenebilirsiniz. İletişim, medya, lojistik ve pazarlama alanlarıyla ilgili konularda güneş gibi parlayacaksınız. Bu alanlardaki konular toparlanabilir. Bu hafta ebeveynlerinizle ilgili konular gündemde. Onların hayatında değişimler olabilir. Siz de bunu kabul edeceksiniz. Ebeveynlerinizle ilgili konuları sürekli konuşacak, bu konuları anlamaya çalışacaksınız. Bu hafta evinizde bazı değişiklikler yapılabilir. Ev alma, ev satma, ev taşıma konularıyla ilgili imzalar atılabilir. Bunlara dair değişiklikler daha sonra tamamlanacak. Bu hafta para konusunda, yatırım konusunda şans var. Parayla ilgili güzel gelişmeler var. Sene başından beri yurt dışında yaşama, şehir dışında yaşama düşünceleriniz vardı. Bu hafta bu konuları artık tamamlanacak. Yeni bir şehir veya ülkede yeni bir hayata başlayabilirsiniz. Son haftalarda depresif durumlar oldu.
Bu hafta biraz daha iyi olacaksınız ancak hala kendi içinizdeki enerjiyi anlamaya çalışıyorsunuz. Çünkü içinizde büyük bir enerji var. Sanki patlamaya hazır bomba gibi hissedebilirsiniz. Bunu sporla veya sanatla ortaya çıkartın, yoksa içinizdeki enerji içinizde kalırsa psikolojik ve sağlık sorunları yaşanabilir. Aslında bu durumu pozitif hale dönüştürebilirsiniz. Yani kendi içinizdeki enerjiyi keşfedin. Kendi halinizde kalın. Bu enerjiyle yeni planlar yapın. Çünkü Eylül'den sonra hayatınızda değişimler olacak. Bu değişimleri planlayın, hayaller kurun. Aralık 2021'den beri hayatınızda değişimler olması gerektiğini zaten anladınız. Özellikle eş ve ilişkiler konusunda değişiklikler yapmanız gerekiyordu. Hala yapmadıysanız plan yapın. Değişimleri kontrolünüz altına alın. Yoksa buna mecbur kalacaksınız. Doğum haritanızda İkizler Burcu 8 derece ise sosyal mecralardaki, sosyal alanlardaki, e-ticaret gibi alanlardaki konularda şans var. Bunu kullanın. Doğum haritanızda İkizler Burcu 24 derece ise iş, kariyer ve eğitim konularında aldanma ve aldatılmalara dikkat edin. Merhamet duygunuz sömürebilir. İş, kariyerle ilgili eski konular tekrar gündeme de gelebilir. Nisan-Mayıs 2022'de finansal olarak hayatınızda sizi zorlayan konular tekrar karşınıza çıkabilir. Gizli kapaklı konular var. Bunlar artık sonuçlanacak. Günlük detaylara geçmeden önce astroloji derslerimiz Eylül ayında başlayacak. 5 hafta süren pratik olarak öğreneceğimiz derslerimize katılabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. İsme imzalı olarak isterseniz astrolojigünlüğü@gmail.com adresime maille sipariş verebilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde ikili ilişkilerde yoğunluk var. Bitişler ve başlangıçlar yaşanabilir. Hafta ortasında hukuksal konularla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Son 2 senedir gündemimizdeki olan sorunlu giden evliliğinizle, ilişkinizle, ortaklığınızla ilgili hukuksal süreç tamamlanabilir. Borç alacak konuları, eş veya ortaklarla ilgili parasal konularla ilgilenmek zorunda da kalabilirsiniz. Hafta ortasında uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Uzaktan beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Hafta ortasında eğitimle ilgili konularda sonuçlanmalar var. Eğitimle ilgili başarı var. Haftanın son gününde iş, kariyerle ilgili beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, yengeç burcu olanlar 8-14 Ağustos haftası gökyüzü transitlerin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone ol. Zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Sene başından beri finansal olarak zor zamanlar geçirdiniz. Eşinizin, ortağınızın parasıyla ilgili konularda ilgilenmek zorunda kaldınız. Belki hukuksal sonuçlarla karşılaştınız. Bu hafta bu konular sonuçlanacak. Sene başından beri yeni yatırım konularıyla ilgilenmek zorunda kaldınız. Yeni yatırım fikirleri geliştirdiniz. Teknolojik alet ve sistemlerle yeni yatırım planları yaptınız. Bu hafta bu konuları toparlayacaksınız. Bu yeni alet ve sistemlerle ilerlemeye başlayacaksınız. Sene başından beri yeni yatırım planları yaptıysanız bu hafta bunları muhakeme edeceksiniz. Önümüzdeki aylarda yeni yatırım konuları tekrar gündeme gelebilir. Muhakeme sonuçlarına göre değerlendirin. Bu hafta gündemimizde para konusu var. Parayla ilgili güzel gelişmeler var. Beklediğiniz para elinize gelebilir. Bu hafta yine gündemimizde aşk var. Aşk ilişkinizde bazı konular sonuçlanabilir. Ciddi adımlar atılabilir. Ancak bunları sonuçlandırmak için biraz daha bekleyeceksiniz. Yeni aşk arayanlar yeni aşkı bulmanız kolay olacak. Yeni başlayacak aşk temeli sağlam bir aşk olacak. Bu hafta kardeşleriniz, akrabalarınızla görüşmeler var. Onlarla ilişkilerinizde güzel gelişmeler yaşanabilir. Detaylara fazla takılmayın. Bu hafta telefon görüşmeleri çok fazla olacak. Bazen telefonları kapatmak bile isteyebilirsiniz. Yoğun görüşmelerden yorulabilirsiniz. Ancak bu görüşmeler bazı şeylerin sonuçlanması için gerekli görüşmeler.
Bunlardan kaçmayın. Sadece arada nefes terapileri yapın. Son haftalarda arkadaşlarınızla ilişkilerinizde bazı sorunlar yaşadınız. Onlarla olan ilişkilerinizde ani kararlar aldınız. Arkadaşlarınızla ilişkinizde bu haftada sınanacaksınız. Bu hafta arkadaş ilişkilerinizde hızlı çözümler üreteceksiniz. Arkadaşlarınız hayatında değişim olabilir. Onların yanında olun. Son haftalarda sosyal mecralarla hızlı adımlar attınız. Bu hafta sosyal mecralardaki işlerinizde daha sağlam adımlar atılabilir. Daha önce başladıklarınızı tamamlayacaksınız. Sosyal mecralardan daha fazla para da kazanabilirsiniz. Doğum haritanızda Yengeç burcu 25 derece ise başka ülke, başka şehirle ilgili konularda kendinizi yetersiz hissedebilirsiniz. Bunu yapmayın. Kendinize güvenin. Başka şehir veya ülkeye de yaşama konusunda cesur olun. Doğum haritanızda Yengeç burcu son derecelerinde ise Nisan-Mayıs 22'de ilişkilerle ilgili gizli kapaklı konular olmuş olabilir. Bu ilişki ortaklık olabilir, özel ilişkiniz olabilir, arkadaş ilişkiniz olabilir. Bu konular tekrar gündeme gelebilir. İlişkinin bittiğini artık kabul edin. Doğum haritanızda Yengeç burcu 8 derece ise iş, kariyer ve eğitim konusunda şanslı bir hafta. İş, kariyer ve eğitim konularında şanslı alanlarınızı daha iyi anlayın, değerini bilin. Günlük detaylara geçmeden önce astroloji derslerimiz Eylül ayında başlayacak. 5 hafta süren pratik olarak öğreneceğiniz derslerimize katılabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. İsme imzalı olarak isterseniz astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail ile sipariş verebilirsiniz. Hafta başında sağlığınıza dikkat edin. Özellikle karaciğerle ilgili konular gündeme gelebilir. Sağlık konusunu biraz abartabilirsiniz. Sağlık sektörü, kamu sektörü, hizmet sektörüyle ilgili beklediğiniz haberleri hafta başında alabilirsiniz. Hafta başında ikili ilişkilerle yoğun olacaksınız. Görüşmeler yapılabilir. Hafta ortasında finansal olarak biraz zorlanabilirsiniz. Biraz fazla para harcanabilir. Uzun zamandır gündemde olan yatırım konuları tamamlanabilir. Eş veya ortakla ilgili hukuksal süreçler tamamlanabilir. Haftanın son gününde uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Eğitimle ilgili başarı var. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzla izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Aslan burcu olanlar 8-14 Ağustos haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Güneş burcunuzda bu hafta doğanların doğum günü kutlu olsun. Sağlıklı ve huzurlu nice seneler diliyorum. Bu hafta ilişkilerle çok fazla sınanacaksınız. Güneşin enerjisinden faydalanın. Enerjinizi depolayın. Yoksa gücünüz zorlanabilir. Bu hafta birçok konuda hayatınızda toparlamalar var, sonuçlar var. Gücünüzün bittiği zamanlar olacak. Güneşin enerjisini düşünün. Yoksa zorlanabilirsiniz. Sene başından beri ilişkiler konusunda değişiklikler vardı. Bu özel ilişkinizle ilgili olabilir, eşinizle ilgili olabilir, ortağınızla ilgili olabilir. Karşınızdaki kişi veya kişilerin değiştiğini düşündünüz. Onların size davranışlarının değiştiğini düşündünüz. Ancak sizin onunla ilgili düşünceleriniz değişti, farkındalığınız değişti, ilişkiye bakış açınız değişti. Bu yüzden sene başından beri İlişkinizi sorgulamaya başladınız. Bu hafta bu sorgulama süreci bitiyor. Bazı sonuçları artık alabilirsiniz. Bu hafta son aylarda sizi üzen, sizi yoran, sonuçlanmasını beklediğiniz ilişkiler konusu sonuçlanıyor. Biten bitecek. Zaten Satürn son 2 senedir ilişkilerde sizi çok yordu. İlişkilerden bir şeyler öğrenmeniz gerekiyordu. Karşınızdaki kişiden bir şeyler öğrenmeniz gerekiyordu. Sizi eğiten kişiyle aslında teşekkür etmeniz gerekiyor. Ama siz egonuz yüksek olduğu için bunu görmeniz belki zor oldu. Belki göremediniz. Şimdi bunları daha fazla düşüneceksiniz. Egonuzu, inadınızı, sabit düşüncelerinizi bir düşünün. İlişkilerden neler öğrendiniz bir düşünün. Kararlarınızı ona göre verin.
İlişkilerle ilgili evlilik planınız varsa evlilik organizasyonlarınızı yapın. Yeni bir hayata başlayın. Son haftalarda iş, kariyer ve eğitim konularıyla çok yoğundunuz. Bu haftada bu konularla yoğun olacaksınız. Bazı konuları toparlamak ve tamamlamak daha kolay olacak. İş, kariyer ve eğitim konularında ani değişimlere de hazır olun. Son haftalarda işle ilgili alanlarda tartışmalar yaşamış olabilirsiniz. Bu haftada iş yerinizde bazı tartışmalar yaşanabilir. Böyle durumlarda alandan uzaklaşın. Bu konu çok uzayabilir. Sizin kontrolünüzden çıkabilir. Sakin olun. Çözümü sonraya bırakın. İş, kariyer alanındaki ilişkilerde bitişler de yaşanabilir. İş, kariyer alanında değişiklik yapmak isterseniz bunu hemen gündeme alın. Çünkü yeni iş bulmanız bu dönemde daha kolay olacak. Bu hafta duygularınız yoğun olacak. Bunu kendi içinizde yaşamak isteyeceksiniz. Kendi halinizde kalıp düşüneceksiniz. İnatlaşmalar var. Duygusallıkla ilgili konuları kabullenmeniz zor. Duygusallığı içselleştirip çözmeye çalışmak da sizi yoracak. İnadı bırakın. Duygusal konularda açık ve paylaşımcı olun. Doğum haritanızda Aslan Burcu 8 derece ise yurt dışı ile ilgili, şehir dışı ile ilgili, uzak yerlerle ilgili konularda şanslı olacaksınız. Doğum haritanızda Aslan Burcu son derecelerinde ise Nisan-Mayıs 2022'de sağlıkla ilgili yaşadığınız konular tekrar gündeme gelebilir. Bu konular artık geride kalacak. Bu konuların bittiğini kabul edin. Doğum haritanızda 18 derece Aslan Burcu var ise iş, kariyer, eğitim konularında ani değişiklikler var. Buna hazır olun. Bu hafta iş, kariyer, eğitim alanında birçok şey toparlanacak. Doğum haritanızda Aslan Burcu 25 derece ise para konusunda aldanma ve aldatılmalar yaşanabilir. Dikkatli olun. Günlük detaylara geçmeden önce astroloji derslerimiz Eylül ayında başlayacak. 5 hafta süren pratik olarak öğreneceğiniz derslerimize katılabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. İsmi imzalı olarak isterseniz astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail ile sipariş verebilirsiniz. Hafta başında çocuklarla ilgili konular gündemde olacak. Çocuklarla ilgili bazı konular sonuçlanacak. Çocuklarla ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Hafta başında aşk ilişkinizde bazı konular, kararlar var. Aşk ilişkinizle ilgili görüşmeler için randevu verebilirsiniz. Bu görüşmede bazı şeyleri biraz daha abartabilirsiniz. Hafta ortasında sağlığınıza dikkat edin. Dişler, kemikler, dizler ve boyunla ilgili sağlık konularına dikkat edin. Sağlıkla ilgili bazı konular sonuçlanabilir. Hafta sonunda ikili ilişkilerle yoğun olacaksınız. Bu özel ilişkiniz olabilir, işle ilgili olabilir. Bazı konular sonuçlanabilir. Haftanın son gününde çok fazla harcama yapabilirsiniz. Eş veya ortakla ilgili para konusunda sonuçlanmalar var. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Başak burcu olanlar 8-14 Ağustos haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Bu hafta içinizde büyük bir enerji var. Kendi ışığınızı görün, kendi enerjinizi fark edin. Patlamasına izin vermeyin, fevri davranmayın. İçinizde büyük bir ego var. Bunu iyi anlayın. Olumlu enerjiye dönüştürmeniz zor olabilir. Sanatla, aşkla, çocuklarla ilgili konulara yönelin. Bu enerjiyi bu alanlarda kullanın. Bu hafta çok fazla konuşmak isteyeceksiniz. İçinizde biriktirdiklerinizi aktarmak isteyeceksiniz. Çok fazla detay konuşulabilir. Bu da sizi yorabilir. Konuşmak istediklerinizi yazıya aktarın, güvendiğiniz kişilere aktarın, içinizde kalmasın. Bu hafta arkadaşlarınızın duygusal hayatıyla ilgilenebilir. Onlara duygusal destek sağlayabilirsiniz. Yeni aşk arayanlar bu hafta arkadaş ortamlarında, sosyal mecralarda, sosyal alanlarda yeni bir aşk başlayabilir. Arkadaşlarınız sizi yeni biriyle tanıştırabilir. Algılarınız açık olsun. Temeli sağlam bir aşk başlayacak.
Sene başından beri sağlıkla ilgili konularda yenilikler karşınıza çıktı. Sağlık konusunda zorlandınız. Çözümler üretmeye çalıştınız. Eski konular karşınıza çıktı. Bu hafta sağlık konuları toparlanacak. Sağlık konuları artık geride kalacak. Sene başından beri sağlık sektörü, kamu sektörü, hizmet sektöründen beklediğiniz haberleri bu hafta alabilir, başlangıç yapılabilir. İş, kariyer, eğitim konularında da başlangıçlar yapılabilir. Son haftalarda eğitimle ilgili alanlarda hızlı adımlar attınız. Yeni başlangıçlar yaptınız. Bu hafta eğitim konularıyla daha fazla yoğun olacaksınız. Bu konular sizi biraz yoracak. Sizi çok fazla zorlayacak. Kendi içinizde çok fazla muhakemeler var. Ani gelişmeler yaşanabilir. Bu hafta uzun yollar, uzun yolculuklar var. Bu yolculuklarda ani gelişmeler var. Bazen gergin durumlar yaşanabilir. Uzun yolculuklarda kazalara da dikkat edin, daha dikkatli olun. Yurt dışına taşınma, şehir dışına taşınma konularında bazı şeyler sonuçlanacak. Bu konularda ani gelişmeler yaşanabilir. Bu durum psikolojinizi etkileyebilir, sağlığınızı etkileyebilir. Dikkatli olun. Son senelerde karşınıza gizli kapaklı aşk konuları hep çıktı. Siz isteseniz de istemeseniz de, mantığınız kabul etmese de, sizi mutlu etse de, karamsar düşünceler içinde olsanız da gizli olması gerekiyordu. Nisan-Mayıs 2022'de aşk ilişkinizle ilgili gizli kapaklı olaylar şimdilerde açığa çıktı. Bunu daha net görmeye başlayın. Aşk ilişkinizin bittiğini kabul edin. Plüto yakar, yıkar ve bitirir. Doğum haritanızda Başak Burcu 27 derece ise çocuklarla ilgili gizli kapaklı konular açığa çıkabilir. Çocuk konusundaki bazı şeylerin sonuçlanacağını artık kabul edin. Doğum haritanızda Başak Burcu 25 derece ise iş veya özel ilişkinizde aldanma ve aldatılmalar var. Karşınızdaki kişiye dikkat edin. Özellikle para konusunda aldanma ve aldatılmalarla karşılaşabilirsiniz. Günlük detaylara geçmeden önce astroloji derslerimiz Eylül ayında başlayacak. 5 hafta süren pratik olarak öğreneceğiniz derslerimize katılabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. İsme imzalı olarak isterseniz astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail ile sipariş verebilirsiniz. Hafta başında ebeveynlerinizle ilgili konular sonuçlanabilir. Evinizle ilgili konular toparlanacak. Hafta ortasında çocuklarınızla ilgili bazı konular sonuçlanacak. Çocuk konusunda kafanızdaki sorular cevap bulacak. Hafta ortasında aşk ilişkinizde bazı kararlar alabilirsiniz. Ciddi adımlar atılabilir. Hafta sonunda sağlığınıza dikkat edin. Ayaklar, boyun, boğaz bölgesine dikkat edin. Bunlarla ilgili sonuçlar var. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Terazi burcu olanlar 8-14 Ağustos haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son haftalarda finansal olarak zorlandınız. Alacak, verecek konularıyla zorlandınız. Aniden gelişen konular sizi çok yordu. Bu haftada bu konular devam edecek. Özellikle arkadaşlarınızla olan alacak, verecek konularına dikkat edin. Çok fazla para harcadınız. Aslında yatırım yapmanız gerekiyordu. Siz harcamayı tercih ettiniz. Bu haftada yine fazla harcamalar yapabilirsiniz. Bu sizi finansal olarak zorlayabilir. Dikkatli olun. Sene başından beri çocuklarla ilgili bazı konularda büyük değişimler vardı. Çocuk konusunda eski konular bitecek, yeni konular başlayacaktı. Bunları iyi anlamalıydınız. Bunları iyi algılamalıydınız. Çocuk konusunda farkındalığınız arttı. Bunları daha fazla muhakeme edeceksiniz şimdi. Farkındalığınız daha da artacak. Son aylarda çocuk konusunda değişimler oldu. Bu hafta bu değişimleri artık kabulleneceksiniz. Çocuklarla ilgili bazı konular sonuçlanacak. Sene başından beri aşk ilişkinizle ilgili farkındalığınız değişti. Aşkla ilgili düşünceleriniz değişti. Aşk ve cinsellikle ilgili düşünceleriniz, fikirleriniz değişti.
Eski düşüncelerinizi artık geride bırakacaksınız. Yeni düşüncelerinizi bu hafta muhakeme edin. Aşk ilişkinizle ilgili konular sonuçlanacak. Aşkta ciddi adımlar atılacak. Eski aşk konuları karşınıza çıkabilir. Bu konulardan dersler çıkartın. Öğreneceğiniz konuları öğrenmezseniz bu konu biraz uzayabilir. Bu hafta arkadaşlarınızla daha fazla zaman geçirebilirsiniz. Onların hayatında bazı konular sonuçlandığını görebilirsiniz. Bu hafta iş, kariyer ve eğitim konularından daha fazla para kazanılabilir. Bu hafta kendi kendinize çok fazla konuşacaksınız ya da güvendiğiniz kişilerle konuşmak isteyeceksiniz. Çünkü arkanızdan iş çevriliyor olabilir. Buna fırsat vermeyin. Konuşulacak birini bulamazsanız yazı yazın, şiir yazın, kitap yazın. Bunlarla ilgili başlangıçlar yapın. İçinizi yazıya aktarın, detaylara takılmayın. Eş, ortaklık, aşk konularında hukuksal süreçler var. Bunlarla ilgili bazı sonuçlar bu hafta alınabilir. Ani gelişme yaşanabilir. Nisan-Mayıs 2022'de eşle, evle, aileyle ilgili bazı konularda sonuçlanmalar olduysa, gizli kapaklı olaylar olduysa, geçen haftalarda bu konular açığa çıkmış olabilir. Hala açığa çıkmadıysa bu hafta gizli kapaklı olaylar açığa çıkabilir. Eski konuların bittiğini artık kabul edin. Doğum haritanızda terazi burcu son derecelerinde ise son aylarda çocuklarla ilgili konular gündeminizdeydi. Çocuklarla ilgili sınanma halindeydiniz. Onların hayatında değişimler oldu. Bu sizi çok yordu. Çocuklar konusunda disiplinli olmanız gerekiyordu. Çocuklar konusunda planlı olmanız gerekiyordu. Bu hafta bunları düşünün. Bunlardan dersler çıkartın. Çünkü önümüzdeki aylarda aynı konular tekrar gündeme gelecek. Buna hazırlık yapın. Doğum haritanızda terazi burcu son derecelerinde ise evliliğinizle ilgili, ebeveynlerinizle ilgili son aylarda gizli kapaklı konular karşınıza çıktı. Bu hafta bunu daha net göreceksiniz. Bunu muhakeme edin. Günlük detaylara geçmeden önce astroloji derslerimiz Eylül ayında başlayacak. 5 hafta süren pratik olarak öğreneceğiniz derslerimize katılabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak da düşünebilirsiniz. İsme imzalı olarak isterseniz astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail ile sipariş verebilirsiniz. Hafta başında kardeşlerinizle, akrabalarınızla veya yakın çevrenizdeki kişilerle görüşmeler yapabilirsiniz. İşle ilgili onlardan destek alabilirsiniz. Hafta ortasında evinizle ilgili değişiklikleri tamamlayabilirsiniz. Ebeveynlerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Bu konular sonuçlanacak. Hafta ortasında hayatınızda büyük bir değişim yaşanabilir. Bazı şeylerin bittiğini artık kabul edin. Hafta ortasında aşk ilişkinizle ilgili bazı konular sonuçlanabilir. Aşk ilişkinizde ciddi kararlar alınabilir. Hafta ortasında çocuklarla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Çocuklarla ilgili bazı konular sonuçlanabilir. Haftanın son gününde sağlığınıza dikkat edin. Sağlık konusunda beklediğiniz haberleri de alabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Akrep burcu olanlar 8-14 Ağustos haftası gökyüzü transferin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son haftalarda ilişkilerle ilgili hızlı adımlar attınız. İlişkiler konusu sizi çok yordu. Bazen tartışmalar oldu, bazen hızlı adımlardan dolayı sorunlar oldu. Bu haftada ilişkiler konusu hala gündemimizde. Son haftalardaki konular artık toparlanacak. Evlilik planı olanlar bu hafta organizasyonlarınızı yapın. Yeni bir hayata başlayın. Bu evlilik uzun sürecek bir evlilik olacak. Bu hafta uzun yolculuklar daha fazla olacak. Uzaktan beklediğiniz haberler alınabilir. Uzaklardan beklediğiniz para elinize gelebilir. Eğitimle ilgili alanlarda para konusu var. Olumlu ve güzel haberler alınabilir. Bu hafta gündemimizde ev, aile, eş, ebeveynler konusu daha fazla olacak. Sene başından beri ev alma, ev satma, ev taşıma konuları gündemimizdeydi. Evle ilgili yenilikler yapmanız gerekiyordu.
Başka ülkeye, başka şehre taşınma konuları vardı. Bu hafta bu konular tamamlanacak. Sene başından beri ebeveynlerinizin hayatında değişimler oldu. Bunları kabul etmek zor oldu. Bu hafta bunları düşüneceksiniz. Artık bunu kabulleneceksiniz. Farkındalığınız artacak. Kabullenmek için sebepler daha iyi göreceksiniz. Sene başından beri eşinizle ilgili, evliliğinizle ilgili farkındalığınız arttı. Evlilikle ilgili artık farklı düşünmeye başladınız. Evlilik konusunu kendi içinizde abarttığınızı daha fazla anlamaya başladınız. Umarım başladınız. Bu düşüncelerinizle birlikte evliliğinizle ve eşinizle ilgili konularda değişimler yapılabilir. Bu hafta sosyal mecralarda, sosyal alanlardaki konularla ilgili sürekli görüşmeler yapabilirsiniz. Bu alanlarda yeni araştırmalar yapılabilir. Eski konular toparlanabilir. Bu hafta arkadaşlarınızla ilişkilerinizi konuşacaksınız. Bu ilişkilerde fayda sağlıyor musunuz? Bunu çok fazla düşüneceksiniz. Buna göre arkadaş ilişkilerinizde bitişler veya başlangıçlar olabilir. Teknolojik ortamlardaki projelerinizi toparlamak daha kolay olacak. Teknolojik alet ve sistemlerle ilgili yeni öğrendiklerinizi uygulamak kolay olacak. Bu hafta sosyal mecralarla, sosyal alanlarla, teknolojik ortamlarla daha fazla zaman geçireceksiniz. Bu alanlarla ilgili görüşmeler yapılabilir. Bunlarla ilgili yeni anlaşmalar da yapılabilir. Mars burcunuz veya Satürn burcunuz Akrep burcu ise bu hafta iş, kariyer, eğitim konularında yoğun olacaksınız. Eğer işiniz yoksa kesinlikle iş bulabilirsiniz. Nisan-Mayıs 2022'de kardeşleriniz, akrabalarınızla ilişkilerinizde bazı bitişler yaşamış olabilirsiniz. Gizli kapaklı olaylar yaşanmış olabilir. Geçen haftalarda bu konular tekrar gündeme geldi. Bu haftada bunlarla ilgilenebilirsiniz. Bu ilişkilerin artık bittiğini kabul edin. Yakın çevrenizdeki kişiler, kardeşleriniz veya akrabalarınızla ilgili konular artık bitti. Bunu kabullenin. Sene başından beri evinizle ilgili bazı konularda daha disiplinli ve planlı olmanız gerektiğini anladınız. Evle ilgili değişiklikleri pratik yapmanız gerektiğini anladınız. Evle ilgili geçmişten gelen birikimleri değerlendirmeniz gerektiğini anladınız. Bu hafta bu konular tamamlanacak. Sene başından beri ebeveynlerinizle ilgili karşınıza yenilikler çıktı. Onların hayatında değişimler oldu. Bu sizin hayatınızda da değişiklikler yapmanıza neden oldu. Bu hafta bunları düşünüp, bunları muhakeme edip, bunları kabullenmeye başlayacaksınız. Doğum haritanızda 18 derece Akrep burcu var ise ilişkilerinizle ilgili ani konulara hazır olun. Bu iş ilişkiniz olabilir, özel ilişkiniz olabilir. İlişkilerinizde ani değişimler yaşanabilir. Doğum haritanızda Akrep burcu 25 derece ise aşk ilişkinizde kendinizi yetersiz hissedebilirsiniz. Bu histen kurtulun, aşkta daha mutlu olacaksınız. Günlük detaylara geçmeden önce Astroloji ve Ben isimli kitabımı dijital ortamlardan satın alabilirsiniz. Astroloji derslerimizde Eylül ayında başlayacak. 5 hafta süren pratik olarak öğreneceğiniz derslerimize katılabilirsiniz. Kitabımı isme imzalı olarak isterseniz astrolojigünlüğü@gmail.com adresime maille sipariş verebilirsiniz. Hafta başında parasal olarak güzel haberler var. Uzaklardan beklediğiniz para konuları sonuçlanabilir. Hafta ortasında kardeşleriniz veya akrabalarınızın ilişkileriyle ilgili haberleri alabilirsiniz. Bu konular sonuçlanabilir. Hafta ortasında evinizle ilgili konular tamamlanacak. Hafta sonunda eşinizle ilgili gerginlikler yaşanabilir. Gerginlikler bazı kararlar almanıza neden olabilir. Sakin olmaya çalışın. Haftanın son gününde aşk ilişkinizde bazı kararlar alabilirsiniz. Çocuklarla ilgili konularda da bazı sonuçlar alınabilir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, yay burcu olanlar 8-14 Ağustos haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz.
Bu hafta gündemimizde uzun yollar var, uzak yerlerle ilgili konular var, uzun yolculuklar var. Bunlarla ilgili güzel haberler var. Uzaktan beklediğiniz haberleri alabilir, bununla mutlu olabilirsiniz. Ocak 2022'den beri eğitim konularında hayatınızda büyük değişimler olması gerektiğini daha iyi anladınız. Eğitimle ilgili konularda farkındalığınız arttı. Artık daha farklı düşünmeye başladınız. Farklı alanlarda eğitim almaya başladınız. Bu hafta bunları muhakeme edeceksiniz. Eğitimle ilgili büyük hedeflere adım atabilirsiniz. Eğitim konularını toparlayacaksınız. Sene başından beri kardeşleriniz, akrabalarınız, komşularınızla ilişkileriniz gündemimizdeydi. Kardeşlerinizle, akrabalarınızla olan ilişkilerinizde yenilikler karşınıza çıktı. Kardeşlerle olan ilişkilerinizi yenilemek zorunda kaldınız. Akrabalarınızla ilişkilerinizi yenilemek zorunda kaldınız. Onlarla olan ilişkilerinizde farkındalıklarınız arttı. Bu hafta bunları daha fazla düşüneceksiniz. Onlarla olan ilişkilerinizde yeni bir dönem başlatabilirsiniz. Kardeşleriniz, akrabalarınız, komşularınızla olan ilişkileriniz bu hafta toparlanacak. Son haftalarda sağlık konuları gündemimizdeydi. Bu haftada hala gündemimizde. Hızlı adımlar atmaktan kaçının. Sağlıkla ilgili daha sakin ve yavaş olmalısınız. Boyun, boğaz, ses telleriyle ilgili, karaciğerle ilgili konularda daha dikkatli olun. Bitkilerden destek alabilirsiniz. Bitkisel şifaları kullanın. Estetik ve güzellikle ilgili harcamalar bu hafta daha fazla yapılabilir. Ameliyat konuları gündeme gelebilir. Bu konular sonuçlanabilir. Yeni iş arayanlar, sağlık sektörü, kamu sektörü, hizmet sektörü, eğitimle ilgili alanlar, huzur evleri, yemek sektörü, hastane gibi alanlarda yeni iş bulabilirsiniz. Algılarınız açık olsun. Bu hafta eşiniz veya ortağınızla ilgili finansal konuda şans var. Eşiniz veya ortağınızdan para konusunda size destek var. Güzel gelişmeler var. 2020 Haziran 2022 Haziran arasında hayatınızda 180 derece değişimler oldu. Hayatınıza yeni düzenler kurdunuz. Hayatınıza yenilikler kattınız. Önümüzdeki 9 senenin, önümüzdeki 18 senenin temellerini attınız. Farkındalığınız arttı. Şimdi bunları daha iyi anlayacaksınız. Buna göre düzeninizi devam ettireceksiniz. Ameliyat konuları da gündeme gelebilir. Buna dair planlarınızı tamamlayabilirsiniz. Son haftalarda aşk konusu gündemimizdeydi. Aşk ilişkinizle ilgili hızlı adımlar attınız. Bazen şanslı olduğunuzu düşündünüz. Bazen bu düşünce yüzünden size nazar değdiğini düşündünüz. Aşk konusunu fazla abartabilirsiniz. Fazla abartmayın. Keyfini çıkartın. Aşk ilişkinizle ilgili ciddi adımlar da atılabilir. Aşkta şans var. Doğum haritanızda Yay burcu 8 derece ise çocuklarla ilgili konularda şanslı olacaksınız. Günlük detaylara geçmeden önce astroloji derslerimiz Eylül ayında başlayacak. 5 hafta sürecek olan pratik olarak öğreneceğiniz derslerimize katılabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili astrolojinin temelini pratik olarak öğreneceğiniz bir kitap olarak düşünebilirsiniz. İsme imzalı olarak isterseniz astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail ile sipariş verebilirsiniz. Hafta başında enerjiniz yüksek olacak. Uzak yerlerle ilgili, eğitimle ilgili konuları toparlamak kolay olacak. Hafta başında iş görüşmeleri, aşk görüşmeleri yapmak için hafta başına randevu verebilirsiniz. Hafta ortasında parayla ilgili konular sonuçlanabilir. Parayla ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Hafta ortasında kardeşlerinizle, akrabalarınızla daha fazla zaman geçirilebilir. Onların hayatında bazı konular sonuçlanabilir. Onların yanında olabilirsiniz. Haftanın son gününde ebeveynlerinizle, eşinizle ilgili konular tamamlanabilir. Onlarla ilgili sonuçlar alınabilir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Oğlak burcu olanlar 8-14 Ağustos haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Sene başından beri para kazanma, parayı yatırıma dönüştürme konuları gündemimizdeydi. Bunlarla ilgili farkındalığınız değiştiği, özellikle gayrimenkulden, teknolojik ortamlardan,
teknolojik alanlardan, sosyal mecralardan para kazanma konularıyla ilgili eski sistemleri değiştirmek zorunda kaldınız. Bu alanlardaki farkındalığınız arttı, bu alanlardaki para kazanma sisteminiz değişti. Bu hafta bunları muhakeme edip bunlarla ilgili değişiklikleri artık daha kolay kabulleneceksiniz. Sene başından beri parayla ilgili ani gelişmelerle karşılaştığınız, aniden elinize gelen paralar oldu, aniden elinizden giden paralar oldu. Para konusunda disiplinli ve planlı olmanız gerekiyordu. Bunu öğrenmeniz gerekiyordu. Bu hafta bunları muhakeme edeceksiniz. Elinize gelen paraları neden yatırıma dönüştürmediniz? Bunları muhakeme edin. Bazı şeyleri anlayın. İlerleyen zamanda aynı hataları yapmayın. Eskiden yarım kalmış para konusu tekrar karşınıza çıkabilir. Beklediğiniz para da bu hafta elinize gelebilir. Bu hafta ikili ilişkilerde daha duygusal zamanlar yaşanacak. Ne istediğinizi daha iyi anlayacak, buna göre adımlar atacaksınız. İlişkilerinizde sağlam adımlar var, ilişkilerde güzel gelişmeler var. Eğitimle ilgili konular gündemde, eğitimle ilgili alanlarda siz konuşacaksınız, siz konuşulacaksınız. Eğitim konularında görüşmeler var. Bu görüşmelerden güzel haberler alınabilir, imzalar atılabilir. Son haftalarda çocuklarla ilgili konular gündemimizdeydi. Bu haftada çocuklarla ilgili konular hala gündemimizde. Çocuklarla ilgili konularda hızlı adımlar atılabilir. Biraz yavaş olmalısınız. Hızlı adımlar size ve çocuklara zarar verebilir. Çocuklarla ilgili konular toparlanacak. Çocuklarla ilgili konularda hayatınızda büyük değişiklikler olabilir. Ani gelişmeler de yaşanabilir. Son haftalarda aşk konusu gündemimizdeydi. Aşk ilişkinizle ilgili hızlı adımlar attınız. Aşk ilişkinizle ilgili ani gelişmeler yaşadınız. Aşk ilişkinizle ilgili ciddi adımlar da atılabilir. Ciddi kararlar alınabilir. Yeni aşk arayanlar da hızlı başlayacak. Aşka hazır olun. Bazı ortamlarda tartışmalarla başlayacak bir aşk da karşınıza çıkabilir. Büyük aşklar kavgayla başlar. Bu başlayacak aşk uzun süreli bir aşk olacak. Sahnelerle ilgili işleriniz varsa, topluluk önünde işleriniz varsa bu işlerinizle ilgili Aralık 2021'den beri farkındalığınız değişti. Farklı düşünmeye başladınız. Farklı alanlarda göz önünde olmaya başladınız. Bu hafta bu alanlarla ilgili işleriniz toparlanacak. Bu konular sonuçlanacak. Bu hafta finansal olarak zorlanma var. Fazla harcama yapılabilir. Bundan zarar görebilirsiniz. Gösteriş için, şatafat için fazla para harcanabilir. Dikkatli olun. Nisan-Mayıs 2022'de hayatınızdaki gizli kapaklı bazı konular vardı. Temmuz'da bunlar ortaya çıktı. Bu hafta bunları muhakeme edin. Bunların ne olduğunu anlayın. Bunların bittiğini kabul edin. Geçmişle vedalaşın. Yeniliklere yer açın. Aralık 2021'den beri ruhsal olarak kendi içinizde bazı şeylerin değişmesi gerektiğini daha iyi anladınız. Kendi benliğinizle ilgili farkındalığınız arttı. Kendi değerinizi daha iyi anladınız. Merhamet duygularınızın kullanıldığını daha iyi anladınız. Din, felsefe ve spiritüel konularla kendinizi anlamaya çalıştınız. Kendinizi eğitmeye çalıştınız. Bu hafta bunlardan daha iyi anlayacaksınız. Farkına varacaksınız. Kendinizdeki değişikliklerin de farkına varacaksınız. Günlük detaylara geçmeden önce astroloji derslerimiz Eylül ayında başlayacak. 5 hafta süren pratik olarak öğreneceğiniz derslerimize katılabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. İsme imzalı olarak isterseniz astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail ile sipariş verebilirsiniz. Hafta başında sezgileriniz güçlü olacak. Kendinizle zaman geçirin. Hafta ortasında enerjiniz yüksek olacak. Duygularınızla ilgili bazı konular, bazı kararlar verebilirsiniz. Bu kararları uygulayacaksınız. Ortak işlerle ilgili görüşmeler için, aşk görüşmeleri için hafta ortasına randevu verebilirsiniz. Hafta ortasındaki dolunay hayatınızda birçok konuyu toparlamanızda da yardımcı olacak. Öncesinde bununla ilgili planlar yapın. Hafta sonunda uzun zamandır beklediğiniz para elinize gelebilir. Parayla ilgili güzel gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Haftanın son gününde kardeşlerinizle veya yakın çevrenizdeki kişilerle olan ilişkilerinizde bazı konular sonuçlanabilir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için
Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Kova burcu olanlar 8-14 Ağustos haftası gökyüzü transitteyim. Burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Hafta ortasında burcunuzda, Kova burcunda dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay sizi çok etkileyecek. Sene başında Kova burcunda yeni ay olmuştu. Bununla birlikte birçok yenilikler başlamıştı. Şimdi bu haftaki dolunay bu yeniliklerin tamamlanması süreci olacak. Hayatınızda birçok konuyu toparlayacaksınız. Hem kuzey ay düğümü ve güney ay düğümü, hem Satürn hem dolunay hayatınızda birçok şeyi toparlamanıza neden olacak. Geçmişte bırakmanız gerekenleri geride bırakmanız gerektiğini anlayacaksınız. Birçok şeyin bittiğini anlamanız gerekiyor. Evinizle ilgili, eşinizle ilgili, evliliğinizle ilgili, işinizle ilgili, çocuklarla ilgili, eğitim konularıyla ilgili birçok konuyu toparlayacaksınız. Maddi manevi birçok konu toparlanacak. Son haftalarda ilişkiler konusu gündemimizdeydi. Ortaklık olabilir, özel ilişkiniz olabilir, evlilik konuları olabilir. Bu hafta ilişkilerle ilgili konular sonuçlanacak. Eş veya ortakla ilgili hukuksal süreçler var ise bu konularda imzalar atılabilir, sonuçlar alınabilir. Son haftalarda ebeveynlerinizle ilgili konular gündemimizdeydi. Onların hayatında değişimler oldu. Bu değişimler sizin de hayatınızı değiştirdi. Bu hafta ebeveynlerinizle ilgili konuları toparlanacak. Ebeveynlerinizi anlamaya çalışın. Bu konuları kabullenin. Son haftalarda ev alma, ev satma, ev taşıma konuları gündemimizdeydi. Bu hafta bu konular toparlanacak. Evinizle ilgili değişiklikler hızla sonuçlanacak. Önümüzdeki 9 senenin temeli atılacak. Geçen haftadan beri evliliğinizi sorguladınız, evliliğinizle ilgili hızlı adımlar attınız. Bu hafta evliliğinizle ilgili konular sonuçlanacak. Bitmesi gereken konular bitecek. Evlilik planı olanlar organizasyonlarınızı yapın. Bu evlilik uzun sürecek bir evlilik olacak. Bu hafta sağlık konuları hala gündeminizde. Mide, bağırsak, böbreklere dikkat edin. Nisan-Mayıs 2022'de gizli kapaklı bazı olaylar gelişmiş. Sizin arkanızdan işler planlanmış. Bunu sezmiş olabilirsiniz. Ancak o zamanlar o kadar çok karamsar düşünceleriniz vardı ki bunu sezmiş olsanız da kabullenmeniz zor olmuş. Temmuz ayında bu gizli kapaklı olaylar tekrar gündeme gelmiş. Artık her şey açığa çıkmış. Sizin psikolojiniz bu gerçekleşmeyle yüzleşmek zorunda kalmış. Şimdi kendi içinizde bunları kabul etmelisiniz. Bu konuları geride bırakın. Yoksa psikolojiniz yine bozulacak. Mars veya Satürn burcu, Kova burcu olanlar iş, kariyer, eğitim alanlarında yoğunluk var. Bu alanlardaki konuları toparlamak kolay olacak. Disiplinli ve planlı olursanız büyük başarılar var. Bunu dikkate alın. Satürn geçen seneden beri Kova burcunda ilerliyor. Satürn hangi burçta ise o burcu eğitmeye çalışır. Disiplinli olmasını öğretir. Siz disiplini sevmezsiniz. Özgür olmak, özgür düşünmek, özgür davranmak, özgür yaşamak istersiniz. Ama Satürn bu düşüncenizi değiştirmek için sizi zorluyor. Satürn beni zorluyor diyerek de karamsarlıklara, kuşkulara kapılmayın. Satürn daha iyi olmanız için beni eğitiyor, daha iyi olmam için beni eğitiyor diye düşünün. Satürn burcunuzdayken kazanacağınız tecrübeler sizi ilerleyen zamanlarda daha büyük başarılara götürecek. Sene başından beri hayat size neleri öğretti? Şimdi bunları muhakeme edeceksiniz. Bunlardan dersler çıkartacaksınız. Doğum haritanızda 8 derece Kova burcu var ise sosyal mecralarla ilgili, sosyal alanlarla ilgili şanslı olacaksınız. Sosyal mecralardan çok şey öğreneceksiniz. Doğum haritanızda 24 derece Kova burcu var ise para konusunda aldanma ve aldatılmalar var. Dikkatli olun. Günlük detaylara geçmeden önce astroloji derslerimiz Eylül ayında başlayacak. 5 hafta süren pratik olarak öğreneceğiniz derslerimize katılabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz.
İsme imzalı olarak isterseniz astrolojigünlüğü@gmail.com adresime maille sipariş verebilirsiniz. Hafta başında arkadaşlarınızla ilişkilerinizi düzenlemek zorunda kalabilirsiniz. Sosyal ortamlar sağlığınızı bozabilir. Dikkatli olun. Hafta ortasında ruhsal olarak yoğun olacaksınız. Karamsar düşüncelerden uzak kalın. Kendi içinizdekileri sorgulayın. Kendi enerjinizi anlamaya çalışın. Hafta ortasında enerjiniz yüksek olacak. Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. İş görüşmeleri için, aşk görüşmeleri için hafta ortasına randevu verin. Birçok konu toparlanacak. Haftanın son günü para konusunda beklediğiniz haberler alınabilir. Olumlu para konuları var. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, balık burcu olanlar 8-14 Ağustos haftası gökyüzü transitlerin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Sene başından beri kendinizi anlama, kendinizi yetiştirme konularında yenilikler karşınıza çıktı. Bunları anlamaya çalışırken karamsar düşünceler içinde oldunuz, kuşkular içinde oldunuz. Aslında kendinize yatırım yapmanız gerekiyordu. Kendi içinizdeki cevherin farkına varmanız gerekiyordu. Bu hafta bu farkındalığınız artacak. Kendinize olan güveniniz artacak. Artık içinizdeki cevherin değerini daha iyi anlayın. Sene başından beri teknolojiyle daha fazla ilgilenmeniz gerektiğini anladınız. Sosyal alanlarda daha fazla bulunmanız gerektiğini anladınız. Farklı kişilerin psikolojisiyle ilgilendiniz. Bunlar sizin kendinizi anlamanız için gerekliydi. Psikolojinizi toparlamanız için gerekliydi. Farklı tarzda, farklı kişilerle, farklı kültürde kişilerle tanışmak size iyi gelecekti. Bunlarla ilgili karşınıza seçenekler çıktı. Onları anlamak, kendinizi anlamak için önemliydi. Bu hafta bunları düşüneceksiniz. Kendinizle ilgili, içsel enerjinizle ilgili konuları toparlayacaksınız. Ruhsal olarak çok yoruldunuz. Aslında içinizdeki değişiklikleri anlamanız gerekiyordu. Sizin değişmeniz gerekiyordu. Bu değişimi yapmanız için kendinizle ve çok farklı kişilerle daha fazla zaman geçirmeniz gerekiyordu. Kendi enerjinizi anlamanız gerekiyordu. Kendinizi disiplinli yapmanız gerekiyordu. Kendinizi planlı olmak için eğitmeniz gerekiyordu. Kendi enerjinizi keşfetmeniz gerekiyordu. Şimdi bunları daha fazla düşünün. Bunlardan öğrendiklerinizi anlamaya çalışın. Son haftalarda sağlık konuları gündemimizdeydi. Bu haftada sağlıkla ilgili güzel haberler var. Sağlık sektörü, kamu sektörü, eğitim sektörü, hizmet sektöründen beklediğiniz haberleri alabilir. Bu alanlarla ilgili görüşmeler yapılabilir. Bu alanlarla ilgili işlerde güneş gibi de parlayabilirsiniz. Son haftalarda kardeşleriniz, akrabalarınız, yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili konular karşınıza çıkmaya başladı. Onların hayatında değişimler olmaya başladı. Bu haftada bu konular gündemde. Bu değişiklikler sizin de hayatınızda değişimlere neden olabilir. Buna hazır olun. Yeni iş arayanlar, iletişimle, medyayla, lojistikle, pazarlama alanlarıyla ilgili işler karşınıza çıkabilir. Algılarınızı açın. İşiniz varsa bu alanlardaki yenilikleri işlerinize katın. Daha başarılı ve kazançlı olursunuz. Nisan-Mayıs 2022'de arkadaşlarınızla ilgili bazı gizli kapaklı olaylar olmuş. Temmuz ayında bu konular açığa çıkmış. Şimdi bunu daha iyi görecek. Buna göre arkadaş ilişkilerinizi düzenleyeceksiniz. Bazı arkadaşlarınızla ilişkilerinizin bittiğini daha net göreceksiniz. Bunu kabulleneceksiniz. Doğum haritanızda balık burcu 8 derece ise para konusunda bu hafta şanslı olacaksınız. Geçen haftalardan beklediğiniz para da elinize gelebilir. Doğum haritanızda balık burcu son derecelerinde ise kendinizi yetersiz ve değersiz hissetmekten vazgeçin. Kendi değerinizi anlamaya çalışın. Sizin hayal gücünüz çok kuvvetli. Hayallerinizden vazgeçmeyin. Sonuna kadar mücadele edin. Merhamet duygunuzu sömürenlere de fırsat vermeyin. Günlük detaylara geçmeden önce astroloji derslerimiz Eylül ayında başlayacak. 5 hafta süren pratik olarak öğreneceğiniz derslerimize katılabilirsiniz.
Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. İsme imzalı olarak isterseniz astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail ile sipariş verebilirsiniz. Hafta başında işlerinizle ilgili konular toparlanacak. Aylardır gündemimizde olan konular sonuçlanacak. Eğitimle ilgili konularda hafta başında beklenen haber gelebilir. Eğitimle ilgili konularda hafta başında başarı var. Hafta ortasında arkadaşlarınızla vakit geçirmek için planlar yapın. Arkadaşlarınızla ilişkilerinizde sonuçlanmalar var. Onların hayatında değişimler olabilir. Onların yanında olun. Hafta ortasında biraz depresif durumlar söz konusu olacak. Kendi içinize çekilmek isteyebilirsiniz. Dolunay sizi biraz gergin yapabilir. Spiritüel alanlarla ilgilenmek iyi gelecek. Haftanın son gününde enerjiniz yüksek olacak. Yeni haftaya enerjik başlayacaksınız. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu izlemelisiniz.